Gün gelir, bir zamanlar sizin için vazgeçilmez olan, sizi göklere çıkaran, hayatımın anlamısın diyen kişi artık sizin yüzünüze bile bakmıyor. Aramalarınız yanıtsız, mesajlarınız okunmuyor. Sanki hiç var olmamışsınız gibi. Sonra ortak arkadaşlarınız üzerinden şuna benzer şeyler duyuyorsunuz. Artık seninle konuşmak istemiyor. Seni hayatından tamamen çıkardı. İşte tam da o anda narsistin kara listesine girdiğinizi anlarsınız. Fakat asıl soru şu: bu listeye nasıl girdiniz? Ve daha da önemlisi, bu listeye girenler arasında neden hep benzer insanlar var? Çoğu insan narsistlerin zayıf, kırılgan, güvensiz insanları hedef aldığını düşünür. Oysa gerçek tam tersidir. Narsist bir av seçerken dünyanın en seçici avcısı gibi davranır. O kolay olan bir avı değil, en değerli olanı ister. Narsistin radarına takılan insanlar genellikle başarılı bir kariyere sahip olan, sosyal çevresinde sevilen, saygı gören, güçlü, bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, karizmatik, çekici, dikkat çeken ve yüksek empati becerisine sahip olan, buna benzer çok daha güzel özellikleri olan insanlardır. Narsistler tesadüfen kimseyi seçmezler. Onların bir algoritması, bir formülü vardır ve siz farkında bile olmadan bu formülün her parametresine uygun düşmüş olabilirsiniz. Gelin şimdi narsistin kara listesine girenlerin ortak özelliklerine, yani onların insanları nasıl elediğine biraz daha yakından bakalım. Empati insanlığın en değerli hazinelerinden biridir şüphesiz. Bir başkasının acısını hissedebilmek, onun yerine kendini koyup düşünebilmek, bunlar çok önemli. Fakat narsist için empati bir zayıflık değil, bir kullanma kılavuzudur. Siz oyuncağını kaybeden bir çocuğun gözyaşlarını görünce ona yardım eden, sokakta yürürken düşen yaşlı birinin yardımına koşan, arkadaşınızın en zor gününde yanında olan birisiniz ve narsist bunu görüp muhtemelen şöyle düşünmüş olabilir: o benim hatalarımı bile anlayacak kadar empatik biri. Mükemmel ve haklı çıktı. Size bağırdığında belki gerçekten zor bir gün geçiriyordur dediniz. Sizi aşağıladığında herhalde çocukken çok incitildi diye düşündünüz. Sizi aldattığında bile belki de bende bir eksiklik vardı diye kendinizi sorguladınız. İşte narsist tam olarak bunu istiyordu. Sizin empati yeteneğinizi kendi çöplüğünü temizlemek için bir süpürge gibi kullandı. Her insanın bir hikayesi vardır ve bazı hikaye kitaplarının sayfaları yırtılmıştır. Belki çocukluğunuzda ihmal edildiniz, ailenizde hiç duygusal sıcaklık görmediniz. Belki de ilk aşkınız sizi mahvetti ya da anneniz, babanız size hiç "seninle gurur duyuyorum" demedi. Bu yaralar sizi güçlü biri yaptı mı? Muhtemelen evet. Ayakta kalmayı öğrendiniz. Fakat bu yaralar aynı zamanda sizde derin bir boşluk da bıraktı. Bir doldurulamayan eksiklik hissi. Narsist bir X-ray cihazı gibi çalışır ve sizin duygusal kemiklerinizdeki tüm çatlakları görür ve tam doğru anda o kırık noktaya basar. Siz babanızdan onay görmemiş biriyseniz o tam da bir baba figürü gibi davranır. Annenizin sevgisine hasret kalmışsanız o sizi tam da bir anne şefkatiyle sarar. Ama aslında o sizi iyileştirmedi. Aksine yaralarınızı sürekli taze tuttu ki size bu duyguları sürekli verecekmiş gibi görünsün. Siz ona muhtaç oldukça o gücünü koruyabilecekti. Ve sonunda kara listeye girdiğinizde sadece onu değil, kendi kurtarılma fantezinizi de kaybettiğinizi fark ettiniz. Sınırlar kişiliğimizin duvarlarıdır. Etrafımızdaki insanlara "buraya kadar" der. Bu benim alanım. Orası da senin. Her sağlıklı ilişkinin temelinde sınırlar vardır. Fakat bazı insanlar sınır koymayı sevgisizlik olarak algılar. Hayır demek onları rahatsız eder. Çünkü hayır demek reddedilmek demektir. Bu öğretilmiştir ve kimse reddedilmek istemez. Narsist bu kapıdan içeri girer. Sessizce, görünmez bir duman gibi. İlk başta sizi küçük şeylerle test eder. Bir gece yarısı arar ve "hemen gelmen lazım" der. Siz de gidersiniz. İşte ilk duvar yıkılır. Sonra sizin özel planlarınıza saygı duymaz. Son anda iptal ettirir. Ve ikinci duvar da devrilir. Sonra telefonunuzun şifresini ister. Üçüncü duvar. Ve bir bakmışsınız ki evin artık sadece zemini kalmış. Duvar yok, kapı yok, pencere yok. Narsist istediği zaman giriyor, istediği zaman çıkıyor. Sınırlarınız olmadığı için size
her şeyin suçunu yüklüyor ve siz de kabul ediyorsunuz. Çünkü reddetmek için bir duvara ihtiyacınız vardı ama elinizde sadece kum kaldı. Affetmek güçlü insanların işidir derler ve bu doğrudur. Fakat bazı durumlarda affetmek kendine ihanet etmek demektir. Siz belki de ikinci şansa inanan birisiniz. Üçüncüye, dördüncüye, hatta onuncuya kadar sayarken bulabilirsiniz kendinizi. Narsist her hatasında size döner ve şu cümleyi kurar: özür dilerim. Bir daha olmayacak. Ve siz de inanırsınız. Çünkü affetmek sizin doğanızda var ama narsist özür dilemez. Geçici bir ateşkes ilan eder. O özrü bir araç olarak kullanır. Sizin bağışlayıcılığınız onun ceza almadan suç işleme ruhsatıdır. Belki de 99 kere affettiniz ve 99'unda da şunu söylediniz: herkes hata yapar. Ben de mükemmel değilim. Ama unuttuğunuz şey şuydu: hata ile istismar arasındaki fark tekrardır. Bir kez yapılan hata, 2 kere yapılan bir seçim, 3 ve daha fazla yapılan şey ise artık bir karakter meselesidir. Ve narsist karakterini size net bir şekilde göstermiştir. Ama siz buna rağmen onu yine de affettiniz. Sonunda kara listeye girdiğinizde artık affedecek bir şey kalmadığını fark ettiniz. Çünkü kalan tek şey sendin ve zaten sen de bitmiştin. Bazı insanlar doğuştan hasta bakıcıdır. Herkesin derdini dinler, herkesin problemini çözer, herkesin yükünü omuzlarına alır. Siz de onlardan biri misiniz acaba? Arkadaşınız hasta olduğunda ona çorba götüren, komşunuzun çocuğuna ders veren, iş yerinde herkesin işini yapan kişi siz oldunuz mu hiç? Eğer öyleyse kolay kolay ben demezsiniz. Sürekli biz dersiniz. İşte bu narsist için bir altın madenidir. Çünkü o zaten dünyanın merkezinde olmayı sever ve siz tam da ona bunun için bir taht sunuyorsunuz. Onun için planlarınızı iptal ediyorsunuz. Kariyerinizden ödün veriyorsunuz. Belki dostlarınızdan, hatta ailenizden uzaklaşıyorsunuz ve her seferinde o da benim için aynısını yapardı diye düşünüyorsunuz. Ama yapmadı. Çünkü bir narsist alıcıdır, verici değil. O bir kara delik gibidir. İçine ne atarsanız atın dışarı hiçbir şey çıkmaz ve sonra zamanla fark edersiniz ki siz onun için kendinizi yok ederken o sizi fark etmedi bile. Ve kara listeye girdiğinizde tüm o iyilikleriniz için kuru bir teşekkürü bile almadığınızı fark ettiniz. Narsist asla hata yapmaz. Hata yapar elbette ama hiçbir zaman bunu kabul etmez. Bu denklemi çalıştırmak için birine ihtiyacı vardır. O kişi de bütün suçu üstlenen biri olmalıdır. Ve belki tam da burada siz oyuna girdiniz. Size bağırdığında onu ben sinirlendirdim dediniz. Sizden uzaklaştığında ona yeterince ilgi göstermedim galiba diye ağladınız belki de. Sizi aşağıladığında evet haklı, ben gerçekten de başarısız biriyim diye düşündünüz. Bir ilişkide iki insan varsa sorumluluk da iki tarafa aittir. Ama narsisistik bir ilişkide sorumluluk matematiksel olarak şöyle dağıtılır: narsist %0, siz %100. Muhtemelen şöyle bir dünya yarattı o: her şey senin hatan. Hava kötüyse senin yüzünden. İşler kötü gittiyse senin enerjinden dolayı. Kavga çıktıysa sen provoke ettin. Senin tavrın yüzünden. Ve siz de buna inandınız. Çünkü başka bir şansınız yoktu. Eğer kabul etmezseniz kavga büyürdü. Sessizlik uzardı ve ceza artardı. Sonunda kara listeye girdiğinizde tek bir gerçeği anladınız: aslında hiçbir şey sizin hatanız değil. Belki de siz tartışmayı hiç seven biri değilsiniz. Sakin olalım, konuşalım diyen tarafsınız. Ses tonunuz hiç yükselmiyor, kapıyı pencereyi çarpmıyor ve bağırmıyorsunuz. Bu olgun bir insanın özelliğidir aslında. Fakat narsist için bu sana istediğim gibi davranabilirim demektir. Narsistler drama yaratırlar. Çünkü drama dikkat çeker ve dikkat narsistin oksijenidir. Ama dramanın suçlusu asla kendisi olmaz. O hep mağdurdur. Siz çatışmadan kaçtığınız için narsist sınır tanımaz. Çünkü bilir ki ne yaparsa yapsın sesinizi yükseltmeyeceksiniz. Ne derse desin oturup dinleyeceksiniz. Ne kadar aşağılarsa aşağılasın tepki vermeyeceksiniz. Bir ilişkide hiç çatışma olmaması o ilişkinin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bazen bir çatışma kendinizi savunmak, sınırlarınızı korumak ve bir kırmızı çizgi çekmek demektir. Ve kara listeye girdiğinizde artık barış değil, sessizlik vardır.
Çünkü narsist sizinle konuşmaya bile değmeyeceğine karar vermiştir kendince artık. Peki neden kara listeye girdiniz? Cevap aslında çok basit. Sizden alacağını aldı. Kendinizi bu ilişkide bir kredi kartı gibi düşünün. İlk başta limitiniz çok yüksekti. Sevginiz, enerjiniz, paranız, zamanınız vardı. Narsist her seferinde bu karttan bol bol harcama yaptı ve siz de buna izin verdiniz. Fakat bir gün kart limiti aştı. Artık hesapta para kalmadı. Enerji bitti, sevgi tükendi ve narsist yeni bir çekim yapmaya çalıştığında yetersiz bakiye uyarısı aldı. Ve işte o an kara listeye girdiniz. Çünkü sizin için artık işleviniz bitmişti. Kara listeye girmek sizin hata yaptığınız anlamına gelmez. Tam tersine narsistin sizi tükettiği, bitirdiği anlamına gelir. Siz boşalmış bir pil gibisinizdir artık ona göre. Ve narsistin şarj aletine ihtiyacı yoktur. Sadece dolu pillere ihtiyaç duyar. Ve zaten muhtemelen çoktan yeni bir pil aramaya başlamış bile olabilir. Onun sizi kara listeye alması sizin değersiz biri olduğunuz anlamına gelmez tabii ki. Tam tersine, narsistler güçsüz insanları sevmezler. Onlar en parlak elmasları seçerler. Çünkü bir elması kırmak onlara kendilerini güçlü hissettirir. Fakat elmas yine de elmas olarak kalır. Sadece yüzeyi çizilmiştir. Sizin empati yeteneğiniz, affediciliğiniz, şefkatiniz ve sorumluluğunuz birer zayıflık değil. Aslında mükemmel özelliklerdir. Bunları sadece yanlış kişiye sunmuşsunuzdur ve bu sizin yanlış biri olduğunuz anlamına gelmez. Fakat doğru kişiye sunduğunuzda bunlar aşk olur, güven olur, huzur olur, sıcak bir yuva olur. Kara listeye girmek hikayenin sonu değil. Narsistin hayatınızdan çıkışı. Ve bu aslında en büyük hediye. Çünkü artık enerjiniz boşa gitmeyecek. Artık sevginiz gereksiz yere heba olmayacak. Değeriniz çöpe atılmayacak. Kara listede olmak özgür olmak demektir. Ve özgürlük size asıl hak ettiğiniz hayatı yaşama fırsatı verir. Evet, belki de o sizi sildi ama siz kendi hikayenizi yeniden yazabilirsiniz. Ve bu sefer başrol oyuncusu o değil, sizsiniz.